Gelen istek üzerine akşam biraz videomun paylaşılması istendi. O yüzden sıfırdan bir chart oluşturup hem de eğitici olabileceğini düşündüğüm için şu an çekiyorum. Saat 10 Kasım 11:44 geçiyor. Boş bir chart açtım aslında FXCM'den. Buradan adettendir haftalıktan başlayalım. Ne görebiliyoruz diye bir bakalım. Genel fiyat hareketi aslında haftalıkta sideways ilerliyor bir süredir. Yani bir range'in içindeyiz. Ama hani range olarak yorumlamayıp da yapı olarak yorumlamak istersek her ne kadar bu range'i de. Burası bizim weekly kırılım noktamız ki burası zaten weekly zayıf dip noktamız diyelim. Henüz çünkü bir high çıkaramadığımız için diğer high'ımız şu noktadaydı. Strong bölgemiz yeni bir dip getiren. Burası hala korunaklı bir yer. Şöyle mesela weekly'de de premium discount çekecek olursak PDR'imizi ya zaten fiyat EQ'larda oyalanıyor şu anda ya aslında e, kurumsallar için çok da iyi olmayan bir bölge bana göre. Bu noktada biz oluşan yeni yapımıza odaklanacak olursak şurası weekly'de güçlü bir strong bölgemize denk geliyor. Aynı zamanda burası daily'deki şey alanımız, swing bölgemiz. Burada weekly'de daily time frame internal'a düşmüş oluyor. Burası da gitmesini beklediğimiz ana hedef, yani yeni bir high getiremediği için henüz weekly'deki şunu şeyim yazmamışım aslında. Burası yanlış oldu. Şey olarak ben de kayıtlı değilmiş. Burası da internal aslında. Internal stock bölgemiz. Fiyat gördüğünüz gibi bir range yapıyor kendi içinde. Bu durumda yapıları yorumlamak çok sağlıklı değil bana göre. Bu noktada şurada bir likidasyon alıyoruz ve aşağı bayılıyoruz. O hareketi başlatan hareket neresi? Şurası. Burası yapı itibariyle low resistance bir alan. Yani şöyle olsaydı swept ve peşinden yükselseydi buraya strong high resistance bir bölge olarak bakabilirdim. Ama maalesef fiyat low resistance aşağıya almadan yukarı gittiği için aynı zamanda burada mitige edilecek bir şey kalmıyor. Son demand bölgemiz weekly'de burası. Ama buradan zaten birkaç haftadır tepki alıyoruz ve yükseliyoruz. Tekrar aşağı düşüyoruz. Şuradaki değildeki likidasyon oyunundan sonra zaten gelen bu bir giriş çok sert momentum bize aslında Bulov'un da gideceğini gösteriyor. Çünkü benim burada Bulov'un gitmemesine ikna olmam için hiç yoktan şurada şöyle bir kırılım gelmesi gerekecek ki bu kırılım aslında oluşan bu bacağın şuradaki supply bölgesine bir dönüş, yani değildeki bir trendin aslında dönüşü olabilir. Yani o yüzden buradaki gelecek kırılım beni çok da tatmin etmeyecektir yön konusunda. Ama çok oyalanmaya gerek yok gibi sanki haftalık grafikte diye düşünmekteyim. Bu noktada yani şöyle takip etmek bence ilk olarak burası, sonra da burası ana hedef. Yani flow bozulursa bozulan flow'u takip edebiliriz diye düşünüyorum. Ee, Günlüğe bakalım hemen hızlıca. Günlükte aslında şurada bir swing kırılımımız var. Swing yapıyı çizmek adına koyacağım. Ama çok önemli olmayacak bizim için swing yapı. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü fiyat uzun zamandır bir range yapıyor. Aslında burada her ne kadar swing strong ve swing zayıf alanlarımızı şey çizsem de çok bir şey ifade etmeyecek bizim için. Çünkü biz şurada oluşan yeni ana flow'a odaklanmak durumundayız. Yani ben en azından öyleyim. Burayı çok sallamıyorum. Zaten burası benim için kocaman bir likidasyon alanı. Burası da öyle. Bakın bu hareketi başlatan nokta. Yani şunu hemen görünürlüğünü değiştirirsek sadece haftalıkta kalsın. Şimdi benim gördüğüm kiminiz internal noktasını şu şekilde almış. Bu şekilde alanlar da var. Bu şekilde alanlar da var. Bu şekilde aldıysanız da low'unuz burası olacak.
Çok bir şey değişmeyecek. Yani burada yeni bir internal kırılım gelmiş olacak. Diğer şekilde aldıysanız da bu momentuma karşı zaten long bakmak istiyorsunuz. Hiç yoktan şu kırılımı görmeniz gerekecek. Burada long planlarınızı oynayacaksınız. Yani hangi şekilde aldığınız çok da önemli değil. Ama ben şu şekilde temiz bir yapı görüyorsam şurada değil de burayı çok da önemsemeye gerek duymuyorum. Çünkü çok eski bir fiyat hareketi. Burası çok eski bir range. Bu noktada fiyat range yapıyorken ben buradaki fresh yapıya odaklanmayı seviyorum. Ee, Yani aslında benim şurası, bakın oluşum itibariyle zaten çok fake bir bölge. Ee, Her ne kadar bir demand olsa da burada şurayı temizledikten sonra fiyat bir miktar, burası structure likitte, şöyle düşünelim. Bu buhayı yaptığı için buranın altında likidasyon yatıyor. Bu likidasyon temizlendiği an fiyat bir pullback veriyor. Peşinden yeni bir kırılım getiriyor. O noktada ben artık şu temiz bölgeye odaklanmak istiyorum. Burada şöyle yapmak istiyorum. Ve buramı daily internal strong olarak belirlemek istiyorum. Dediğim gibi fiyat burada trendi kırsa bile şuraları mitige etmek için kırıyor olabilir. Eğer burayı kırarsa ondan sonrasını düşünebiliriz. Yani yorum yapmak ondan sonrasına kalsın. Acaba burası gerçek bir kırılım mı yoksa fake bir kırılım mı diye. Onun için önümüzde yol çok var. Bu noktada şuradaki supply alanımızı belirleyebiliriz, kendimize satış arayabileceğimiz. Ama bu supply'ın önünde güzel bir inducement inşa ediliyor şurası. Eğer bu ilk burada kapanış getirirse burası güzel bir inducement olacak. Yani satış arayabileceğimiz bir bölge. Burada güzel bir FVG olduğu için ya da gap adına ne derseniz. Buradaki şu iki pivottan başlatabiliriz bu supply bölgemizi. Veya buradan da alabilirsiniz. Nasıl rahat hissedecekseniz, ben bu şekilde almayı tercih ediyorum. Ama fiyat buralara geldiğinde buradaki gap'i bildiğim için hala alt time frame'lerde güzel bir fırsat verirse oyun oynamaya açıyorum burada. Yani fiyat bence şu an açılışla birlikte düşme ihtimali daha yüksek. Şuradaki ilk etapta buradaki likidasyonu, sonra da fiyatın burada bulunduğu likidasyon bence gitmesi gereken bölgeler. Şöyle bir yanlışlık yaptık. Canlı yayın kazaları olacak elbette. Bu noktada iki alanımız var fiyatın. Pullback aramamıza gerek yok. Onu söyleyeyim. Ama hani bu düşüş hareketi nerede sonlanabilir dersek, bana göre şu low temizlendiğinde burada alt time frame'lerde bir şeyler göreceğiz, anlatacağım birazdan. Yani burada tekrar bir pullback başlayabilir şu bacağa kadar. Ya buradan ya da buradan yeni bir short pozisyon inşa edilebilir. Ama ona alt time frame'lerde karar vermek daha doğru olacak bizim için. Yani genel yapı itibariyle ben maalesef buraları zayıf olarak görüyorum. Ancak bana şöyle bir kırılım verirse değil de yeni bir trendin, buluş trendin başladığını söyleyebilirim. Onun dışında maalesef bir iş bakıyorum. Her ne kadar Euro'yu çok seviyor olsam da. Burada hani şurada belki eski demand bölgelerine gitmek isteyen arkadaşlarımız olacaktır illaki. Ama ben dedim burayı çok önemsemiyorum. Geçen seneden kalma bir bölge olduğu için. Yine de çizelim. Önünde inducement, yani structural kitleler var. Güzel bir demand. Belki buradan işte dönüş hareketi buradan gelir. Hani random bir bölge olmamış olsun maksadımız. 4 saatte inelim, ne var ne yok. Yani 4 saatlikte hiç swing structure'a bakmayacağım açıkçası arkadaşlar. Yani bayağı bir sideways ilerliyoruz. Önümde oluşmuş fresh bölgeye bakmak istiyorum ben. Ne olduğu çok önemli değil. İster buna swing deyin, ister 4 taşın internal kırılımı deyin. Hiçbir şey fark etmeyecek. Neden fark etmediğini ufak bir örnekle açıklamak isteyeceğim şimdi size. Öncelikle hayımız burası.
Burası da zayıf bölgemiz diye ifade edebilirim. Çünkü yeni bir high getiremediğimiz için. Ee, Neden zayıf olduğuna da gelirsek 4 saatlik trend şu şekilde değişse bile ben bu trendin aslında oluşacak şurada şöyle onu çizmemişiz. Çizelim. Bir saniye. Çizmişiz aslında. Neden gözükmüyor? Ya gözüküyor. Tamam. Ha. Burada trend değişse bile bu değişecek trendin aslında şu harekete yani dediğim o daily'deki ana supply'a hizmet edebileceğini düşünebilirim. Yani buraya ben ister internal diyeyim, ister swing diyeyim. Fiyatın zaten buralardan dönebileceği ihtimalini internal da olsa, swing de olsa multi time frame analiz gereği hesaba katmam gerekiyor. Yani bu noktada ben ister internal demişim, ister swing demişim. Ne değişecek? Market yapımın bir iş olduğunu biliyorum. Şöyle ufak bir burada şey olabilirse bak burada hiç sola gitmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden sola hiç gitmeyeceğim. Yani burada ne var ne yok hiç umurumda değil açıkçası. Yani buradaki demandler çünkü çöp. Buradaki demand'i değerlendirmek istemiyorum. Çok eski. Yani umurumda değil. Yeni oluşan flow'a bakmak istiyorum. Bu noktada fiyatımızın önünde hiçbir structure likidasyon yok. Yani gap var. Yani structure likidasyon dediğim şöyle bir pullback tekrar aşağı inmiş olsaydı burada güzel bir structure inducement olarak bir bölge inşa edebilecektik. Yani fiyatımızda kullanmak için. O yüzden fiyatın burada inducement'ı yoksa ne bekliyorum ben? Pullback aşamasında burada bir inducement. Mesela burası bir likidasyon barındırıyor olacak. Veya şöyle şöyle gelir. Kutuya değmeden önce bir fake kırılım verir. Hop onu temizler. Bu da bir inducement işareti olur. Veya alt time frame'lerde bir mesela bir iş ilerliyor gibi yapar. Hop orayı temizler. Kutumuzdan. O zaman entry bakarız short için. Onun dışında buralarda şey risk entry falan kullanmıyorum. Ona yarıyorum. Onu söyleyeyim. Ki zaten şuradaki oluşan fiyat aslında buraya bir inducement oluşturacak. Yani eğer bu kırılım gelirse şurası için bir inducement bölgesi oluşmuş olacak. Ama bu kırılım gelirse de burası artık benim internal high'im olacak. Yani fiyat eğer şu şekilde bir bullish kapanış getirirse bu aslında internal kırılım değil de bu kutuyu mitige etmek için fake bir market kırılımı olmuş olabilir. Yani ona çok dikkatli edin. Yani dikkat edin. Eğer bu kutuya dedikten sonra böyle bir opsiyon olursa ve fiyat şöyle şaldır şaldır satıyorsa buradan long aramayın. Hani burası strong bölgem olacak ya olmayacak. Çünkü burası çok sert sattığına göre bu fake bir kırılım anlamına gelecek. Buradan long aramayacağım. Nasıl long arayabilirim buradan? Fiyat gelir abi. Şöyle bir 4 taş yeni bir karakter değişimi yapar. Burası internal bölgem ya. Ondan sonra burada long arayabilirim. Onun dışında burada hiç M15'e falan düşmem bu sert satışta böyle bir şey olursa. Ama böyle bir kırılım gelirse yani ufak ufak düşüyorsa yine o zaman long arayabiliriz. Hani burası çok da fake kalmamış olabilir. Eğer böyle bir opsiyon gerçekleşirse. Yani bunun inducement olarak görev göreceğini düşünebilirsiniz. Burada kırılım olduğunda hemen burası işte bullish'e geçtik demeyin. Burada kocaman bir satıcılı bölgemiz var çünkü. Onun dışında eğer long yönlü bir plan olursa da arkadaşlar şurası swap kalırsa zaten bu bullish mum olduğu için burası swap kalır ve şurada şu şekilde bir karakter değişimi supply failure görürsek ve fiyat çok ilerlemeden dönerse burada ona entry long arayabiliriz. Çünkü burası low resistance bir alan. Boş bir likidasyon yani. Burası hedef olacaktır muhtemelen. Onu da öyle görün diye düşünüyorum. Şunları bir kaldırmak istiyorum. Çünkü alt time frame'de gözükecekler. M15'e inip bir de intraday chartımıza bakmak istiyorum. Ondan sonra
konuşmadığımız pek de bir senaryo kalmamış olacak diye düşünüyorum. Eğer kaldıysa aklıma, yani unuttuğumu düşündüğüm bir şey olduysa zaten Twitter'ımda şart olarak güncellemeye çalışırım. Ya bu noktada son swing yapımızı aslında şöyle görebiliriz. Market yapısı açısından. Yani burası swing ayımız olur. Bazılarınız belki daha swing'i şu şekilde almış olabilirler. Problem değil. Böyle de alsanız bu yapının döndüğünde aslında nereye döndüğünü, burası şu bacak komple, şöyle düşünürseniz bu bacak komple aslında 4 taş bacak ya. Bu 15M aslında 15M trend 4 taş bacağın pullback'ini yapmak için buluş senaryoya geçiyor. Yani burası ister internal olsun, ister swing nokta olsun fark etmeyecek. Belli bir 4 taştaki satıcılı alana geldiğimizde bunun trendin değişeceğini, bu trend ilk değiştiği andan itibaren de artık short pozisyonlar arayıp bu low'u götürebileceğimizi düşünmeniz gerekir. Kısa bir mini multi time frame dersi gibi oluyor ama bias için izleyecek olanlara sıkıcı olacak ama yani öğrenmek için izleyen insanlar da var. Ben de toplu bir katkı olsun istiyorum açıkçası. Son internal kırılımımız burası. Nerede Aybos'um? Burası aslında benim şöyle bir 15M internal strong bölgem. Ama aynı zamanda swing zayıf bölgem. Yani bu noktada long aramaya çok hevesli değilim. Neden? Zaten bir yapı yok. Mitige edilmemiş hiçbir şey yok. Şurada bir tane demand'im var ama orası zaten kullanılmış daha önce. Şurası şöyle yakınlaştırırsam oraya dokunmuş. Yani benim için fresh bir bölge yok. Ben fresh bir bölge bekliyorum entry için. Bu noktada çok sert bir satış var. Hani böyle bir satışa karşılık burada zaten entry'ye girmek istemem. Ama dediğim gibi şurası çok açık bir bariz likidasyon oluşturuyor. Eğer swept senaryosu oluşursa, yani şu şekilde bir swept ve peşinden şu gelirse hemen dönüşünde burada long arayalım, olur mu? Nereye hedefli? Buraya hedefli. Yani çünkü burada korkulacak hiçbir şey yok. Yani bu supply'ların hiçbiri korkabileceğiniz yapılar değil. Tek korkabileceğiniz yapı, yani korku dediğim fiyatın pullback yaptırabileceği yer şu nokta olabilir. Burası güçlü bir yer. Ama dediğim gibi ana hedef bu bölge olacaktır. Çünkü burası low resistance, güçsüz bir alan. Onun dışında yani buralar hızlıca süpürülüp geçilebilir. Hani buradan da belki bir miktar tepki alır. Ama bu hareketi yakalıyorsanız bence buradan long alabilirsiniz. Onun dışında şöyle yapalım. Short, hani fiyat düştü diyelim değil mi? Fiyat düşüyor abi. Bu şekilde de bir internal kırılım geldi. Dönüşünde short almaya devam edelim mi? Buradaki yapı nasıl, ona bakmak lazım. Eğer fiyat bu şekildeyse ve şurada böyle düşecekse bunun arkasında muhtemelen Asya'nın hayı kalacak. Asya hayı da bir likidasyon, değil mi? Çat diye burada hemen atlamayalım. Fiyat böyle dönecekse dönsün. İşte burada tekrar bir kırılım versin atıyorum. Kırılım vermeden önce de şunu yapsın hatta mümkünse. Şöyle çizeyim ki daha güzel olsun. Fiyat böyle buraya döndü atıyorum. Şu şekilde bir şeyler yapıyor. Şöyle swapledi ve kırılımını verdi. O zaman burada tekrar short arayın. Olur mu? Hani düz atlamayalım. Burada en azından bir likidasyon olsun ki fiyatın şuradaki Asya'nın high bölgesine gitmeyeceğine ikna olalım. Fiyat burada bir swap hareket göstersin. Yani hiç yoktan bir swap görmek lazım diye düşünüyorum. Peşinden oluşacak yeni şeye atlarız buradan. Supply bölgesine, poimize ve yeni low'a kadar tutarız. Dediğim gibi değildeki o aslında likidasyon bölgeleri vardı ya. Hani birincisi burası, ikincisi de burası. Ama yarın böyle çok bir hareket olacağını sanmıyorum ben, bu kadar buraya düşecek. Hiçbir şey yok çünkü. Asıl hareket çarşamba günü gelebilir.
Neden böyle düşündüğüme gelirsek de burayı anlattım mı bilmiyorum ama eğer anlattıysam ikinci keze giriyorsa burayı geçebilirsiniz. Dediğim gibi pazartesi günü hiçbir şey yok. New York falan kapalı. Londra'da Fransa kapalı. Salı günü GBP'nin bir haberi var Londra'da. O da seans bitimine denk geliyor. Çok önemli değil ama FOMC konuşmaları var. Bu etkili olabilir akşam saatleri. Çarşamba günü bir CPI'miz var. Başlı başına zaten yetiyor kendisi. Perşembede PPI'miz var. Londra için pek bir şey yok yine. Aynı zamanda Fed Powell'ın konuşması var. Yani Perşembe bizim için güzel bir gün. Efendim sonra Cuma'ya geldik. Cuma günü neyimiz var? Cuma günü Euro'da bir şeylerimiz var. Yine GBP'de var. Yani GBP trade edenler için tam seans bitimine denk geliyor yine. Dikkat edin. Bir de Cuma günü aslında çok da yani gerçi gelir ya burada yine bir hareket gelir. Özellikle scalp trade ediyorsanız aman ha dikkatli olun derim. Yönü biliyorsanız problem yok. Uzun yani aslında bu anlattığım senaryoların hepsi risk iştahınıza bağlı. Uzun vadede haber trade ediyor olsam bile mesela şunu yakaladın diyelim. Birinde yakaladın. Öbüründe yakalayamadın. Bu şekilde silipaj yedin. Yani 3-5 tanesinde eğer yönü doğru biliyorsan yediğin birkaç tane silipaj seni çok da üzmeyecek. Ne kadar agresifsin, ne kadar muhafazakarsın uzun vadede konu bu aslında. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir hafta olsun hepimiz için olur mu? Eğer beğendiyseniz de yorumu atıp RT edersiniz, destek olursunuz. Başkalarının karşısına düşer. Ee, Yani düşüncelerinizi belli etmeniz yeterli. Faydalı oluyorsa size bana da faydalı oluyor. Çünkü ben mutlu oluyorum. Size bir faydası dokunduğunda. Buradan herhangi bir henüz bir çıkarım yok. Neden henüz diyorum? İleride olabilir. Neden olmasın? Ama yine de bu 50-50 olmalı. Yani sizin kazanabileceğiniz bir çıkar olmalı. Benim de kazanabileceğim bir şey olursa olabilir. Ama ben zaten kazanıyorum şu an. Dediğim gibi insanlara bir şey öğretmek ve onlardan pozitif geri dönüş almak benim için en büyük kazanç. Gerisi maddi şeyler. Zaten ben trader'ım yani. Ne olabilir? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.